Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Diablo 4'teki NPC'lerden bahsedeceğim arkadaşlar. Hani oyuna yeni başlayan arkadaşlar için gerçekten büyük bir durum olduğunu düşünüyorum şu bahsedeceğim şeyler. Çoğu kişi biliyordur. Belki çoğu kişinin bilmediği şeyleri de söyleyeceğim bu videoda. O yüzden güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ilk önce şöyle aşağıdan başlayalım, yukarıya doğru gidelim. Şöyle arkadaşlar, demirci Cansu. İsmi Cansu'ymuş. Neyse, ismi ne alaka bilmiyorum da Cansu işte, demirci. Arkadaşlar bu demircide item kırabiliyoruz. Şöyle. Bu size artı basma malzemeleri veriyor. Ekstradan üstümüzü onarabiliyoruz. Şuradaki itemlerimizin şey durumu var. Böyle dayanıklılık durumu var. Onu onarıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra ekstradan iteme artı basabiliyoruz. Şöyle o çıkarttığımız kırdığımızdaki çıkan malzemeler var ya, onlarla beraber burada artı basıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ekstradan demircide kısa yollardan birisi, şöyle itemlerinizi boşluk tuşuyla çöp olarak işaretlediğiniz zaman şurada çöp işaretleri basarsanız hızlı bir şekilde itemlerinizi kırabilirsiniz. Tamam, bunu söyleyeyim. Ekstradan bir de burada şu kırma çekiciyle kabus mühürleri düşüyor ya sizlere. Onu da buradan kırabilirsiniz. Haberiniz olsun. Demircimiz bu şekilde, zaten basit. Artı basma, item kırma. Sizlere tavsiyem 60 level'e kadar itemlerinizi kırın arkadaşlar. Çünkü artı basma malzemeleri sizlere lazım olacak bolca. Tamam. Şimdi geldik silah satıcı. Arkadaşlar burada işte ihtiyacınız olan bir silah düşebilir. Nasıl düşebilir? Şimdi bu her kaç saatte bir 24 mü? Veya 20 saatte mi ne, bu güncelleniyor arkadaşlar. Buradan gelip böyle bakıp istediğiniz özellikler bir item düşürebilirsiniz. O yüzden bunlara gelin, sıklıkla bakın arkadaşlar. Aynı şekilde şeyde de geçerli. Bu ne? Zırh satıcısında da geçerli. Aradığınız bir itemi burada bulabilirsiniz. Buraya sıklıkla bakın arkadaşlar. Yani öğe gücü konusunda belki tatmin etmeyebilir ama şansınıza öğe gücü yüksek özellik olarak da büyük bir şeylerde denk getirebilirsiniz dediğim gibi. Burada da ekstradan şöyle item satabiliyorsunuz. Bu itemleri sattıktan sonra yanlışlamayı, bu zırh bana lazımdı derseniz buradan geri aynı şekilde bu itemi alabiliyorsunuz. Hapşuracağım sanırım. Çok pardon. Çok pardon chat, beyler. Çok özür diliyorum sizlerden. Burayı da bu şekilde anlatayım. Bunların pek bir ekstrası yok. Şöyle buranın aşağısında bir şey yok. Şöyle buradan gidelim. Buradan herhalde ilk defa geçtim. O kadar Diablo oynadım. Neyse. Şimdi burada ekstradan bir de Ostaf'ımız var. İlginç eşya satıcısı. Arkadaşlar buradan da aspect ihtiyacınız olursa veya acil bir iteme ihtiyacınız olursa homurdanlık karşılığında buradan item alabilirsiniz. Bu homurdanlığı da haritada bulunan etkinliklerden elde edebilirsiniz. Buranın ekstra bir şey yok zaten. Bir de şu fısıldayan anahtar var. Haritada sessiz sandıklar var. O sandıkları da bu anahtarla açabilirsiniz. Onun içinden de itemler düşüyor. Şimdi devam edelim. Şöyle ortaya gidelim. Burada bir şifacımız var. Arkadaşlar bu şifacıda direkt canınızı fullleyebilirsiniz. Ekstradan potunuz, örnek veriyorum. Benim şu an potum 13'e 13 ya. Mesela 8'e 13 ise buna tıkladığınız zaman 13'e 13 olur potunuz ve canınız fulllenir arkadaşlar. Bu şifacı bu işe yarıyor. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Burada bir simyacımız var. Evet arkadaşlar, bu simyacının mantığını sizlere anlatayım. Burada her level atladığımızda, tamam mı? İksir seviyesinin boyutunu yükseltiyoruz arkadaşlar. Bu da gerekli malzemeler istiyor illaki. İstediği malzemelerden birisi de işte şuradaki bitkilerden istiyor arkadaşlar. Bu bitkilerde elde ettiğimiz malzemelerle beraber buradaki iksirleri de seviyesini yükseltebilirsiniz. Ekstradan burada bir de iksir üretebilirsiniz arkadaşlar. Mesela benden şu malzemeleri istiyor. Bu malzemeleri
elde ettikten sonra bu iksiri üretebilirim. Kaç tane üretmek istiyorsam mesela. Burada zaten iksirlerin her özellikleri var. Size hangisi lazımsa bu build'inize göre buradan da iksir üretebilir. Ekstradan da bu iksirler size %5 tecrübe puanı kazandırır. Haberiniz olsun. Buradan bahsettim zaten. Burada bir anlaşmalar var. Arkadaşlar buradaki şu vampir güçlerin anlaşmalarıdır bunlar. Onları sizlere şöyle göstereyim. Bu anlaşmalar buradaki itemleri eklediğimiz işte kuru kafa, taştır vesaire var ya. Onları buradan ekleyip düzeltebilirsiniz. Zaten pek gerek kalmıyor Kanasa'da yaptıysanız da. Ekstradan buradan da ihtiyacınız varsa örnek veriyorum. Ben de şu kuru kafa bitti. Ne istiyor? Güçlü kan istiyor. Bana kuru kafa mı lazım? Yapıyorum hemen. Envanterime geliyor. Hangi itemi lazımsa atıyorsunuz işte arkadaşlar. Anlaşma değişimi bu. Çağırma öğesi ise arkadaşlar Varşan için bu. Örnek veriyorum. Sizde bir tane kararmış uyluk eksik. Tamam mı? Burada şurada dur bu değil bu değil. Beynim durdu. Çok özür diliyorum. Burada mesela titreyen el, uğursuz parça ve örtülü malzemeleri verdiğiniz zaman size bir sandık veriyor. Bu sandıktan da açtığınız zaman size kararmış uyluk veya lıkırdayan kafa veya titreyen el düşebilir. Bunu da bu şekilde change edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Örnek veriyorum 5 tane uyluk var. 2 tane kuru kafa var. 2 tane el var. Siz örnek veriyorum bir tur daha girmek istiyorsunuz. Hemen burada kararmış uyluktan sandık yapıp 2 taneye düşecek kadar sandık yapıp o sandıkları açtığınız zaman lıkırdayan kafa titreyen el düşürebilirsiniz. O şekilde de change yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Ekstradan tütsüler arkadaşlar. Tütsüler gerçekten mük bir özellikler veriyor. Hani bunu öncelikle söyleyeyim. Zaten şu zirden sonra bu tütsüler bayağı meşhur oldu. Bu tütsüler için aynı şekilde malzemeler istiyor ve verdiği özellikler de aynı şekilde tütsüye göre değişiyor arkadaşlar. Bu da ekstradan sizlere %5 tecrübe kazandırır. Bunu da söyleyeyim. Yani %5 tecrübe buradan, %5 tecrübe de buradan alabilirsiniz. %10 tecrübeyle rahat bir şekilde kasılabilirsiniz. Level kasmak isteyen arkadaşlar olursa. Arkadaşlar simyacı da bu şekilde her şeyini anlattım sizlere. Ekstradan şu dolabımıza gidelim. Şöyle sırayla gitmeye çalışıyorum çünkü. Dolap, gardırop. Arkadaşlar burada üstünüzdeki kostümleri vesaireyi hepsini burada değiştirebilirsiniz. Zırh, eldiven, pantolon. Elinizdeki malzemeler... şu ayakkabı güzelmiş. Neyse. Bu malzemeleri nasıl elde edersiniz bu kostümleri? Arkadaşlar şimdi şuradaki gördüğünüz zırh var ya bu zırhı siz kırdığınız zaman eğer elinizde bu kostüm yoksa bu kostüm gardırobunuza gelir. Konuşamadım. Gardırobunuza gelir arkadaşlar ve buradan da giyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Silahlar da keza o şekilde gardırobunuza gelir. Ekstradan burada görünüm var. Görünümde sadece dövmeyi, işte dövmenin rengini, mücevherat yani şu işte küpedir, şeydir o. Ekstradan makyajda yüzümüze makyaj yapıyoruz. Sadece bunları değiştirebiliyorsunuz. Efektler ise efektlerden mezar taşları öldüğünüz zaman artık farklı farklı ruhlara dönüşebiliyorsunuz veya kasaba portalları böyle portalların renkleri de değişiyor arkadaşlar. Tamam. Allah çok özür diliyorum. Gardırobumuz da bu şekilde ekstradan işte kendimizi değiştirmek için var. Anlatmadığım 2 tane kalmış. Sizlere de hemen bu ikisini anlatayım arkadaşlar. Sizleri de daha fazla sıkmayayım. Şimdi Okalüst. Arkadaşlar bu oyunda en çok Okalüst'le uğraşırsınız. Burayı sizlere kısaca anlatayım. Aspect videom vardı. Aspect videomu zaten izlemişsinizdir. Buradan işte şuradan aspect çıkarıyorsunuz. Şöyle. Sonra yüzü damgaladan da buradan aspect atabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya düşen aspectlerle. Tamam buradaki olay bu. Burada zaten zire giriyorsunuz. İşte zir muhabbetini zaten biliyorsunuz.
Kutsal dönüşüm, burada da kabus zindanlarını oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Kabus zindanları oluşturup kabus zindanlara girebilirsiniz. Ondan sonra işte mühürleri hurdaya dönüştür. Buradaki kabus mühürleri var ya, onu buradan hurdaya dönüştürüyorsunuz. Ekstradan bir de demirciden dönüştürebildiniz, zaten söylemiştim. Öğeyi büyüle. Arkadaşlar buradaki muhabbeti de kısaca anlatayım. Şimdi ben bu zırhta örnek veriyorum. Soğuk dereceni istemiyorum. Şurada olası ekleri görüntüle var. Buradaki bu zırha gelebilecek özelliklerin hepsini gösteriyor arkadaşlar. Ben burada soğuk dereceni istemiyorum. İstemiyorum. Abi büyüle diyorsunuz. Bunu büyüledikten sonra takas veya hiçbir şey yapamazsınız. Sarı itemleri takas yapıyoruz bildiğiniz üzere. Benim aradığım özellik mesela 36 maharet. Bunu hemen eki değiştir dediğiniz zaman buraya 36 maharet gelir. Ve burada sadece artık maharet özelliğini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir özellik değiştiremezsiniz. O yüzden özellik değiştirirken seçeceğiniz özelliğe dikkat edin. Malzemeleri zaten cehennem dalgasından düşüyor şu malzeme. Bunu söylemiştim. Yine de söyleyeyim. Ekstradan itemin öğe gücüne göre de veya farklı silahtır, ondan sonra yüzük iteme göre de ifrit gül de isteyebilir. O da cehennem dalgasından düşüyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. O Kalisto'nun ekstrada bir şeyi yok zaten. Şimdi geldik son olarak Seis'e. Seis'e de gidelim. Arkadaşlar Seis, burada atlarınızın modelini, tipini, işte kostümünü değiştireceğinizde binek zırhlarımız var şöyle. Ondan sonra ganimetlerimiz var. Bu yan süsleri arkadaşlar bunlarda. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları nasıl elde ederiz? Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu at skinleri bosslardan düşüyor genel olarak. Bunu söyleyeyim. Mesela şu boss'tan düştü. Duriel'den düştü bu şu at. Ve gerçekten mük bir at. Binek zırhları aynı şekilde bosslardan düşüyor. Şöyle, benim zırhım nerede lan? Ha, buradaymış. Bunlar daha bosslardan düşüyor. Ekstrada mağazada da bazen ücretsiz olabiliyor. Mağazayı takip edin. Buradaki aksesuarlar ise mesela şu kasabın av satırı. Ben kasabı kestim. Böyle bir satır düştü kasaptan. Burada duruyor. Hani o şekilde bu kostümleri de buradan düşürebilirsiniz. Şu dünya boss'undan düştü mesela. Bu yeşil bir boss var ya, ondan düştü. O şekilde düşürebilirsiniz. Şu mağazadan aldık arkadaşlar. Mağazadan verdiler bunu. Yani bu şekilde bakabilirsiniz ve kostümleri düşürebilirsiniz arkadaşlar. Seis de bu şekilde. Ekstra anlatmadığım bir şey yok arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bazılarınızın işine yarayan bilgiler olmuştur. Bazılarınız zaten biz bunları biliyorduk da diyebilir. Yani dediğim gibi oyuna yeni başlayanlar için böyle bir Diablo 4'teki NPC'ler hakkında bilgi videosu çekmek istedim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.